Dilek Mutfağa hoş geldiniz. Mutfağımda sizlere terbiyeli sebze çorbası yapacağım. Çok az malzeme ile sağlıklı ve lezzetli bir çorba olacak. Gereken malzemelerim: bir tane kabak, bir havuç, 2 diş sarımsak, 2 tane sivri biber, bir tane de patates. Bu kadar da kolay malzemelerimiz. Bir kaşık tereyağı, 3-4 kaşık da zeytinyağı. Öncelikle ben kabağımızı falan soydum, yıkadım güzelce. İnce dilimlere kesiyoruz böyle. Minik minik küçük kareler elde edeceğiz. Bütün malzemeleri ince ince doğradım, hazırladım. Şimdi tenceremizi ısıttık. Üç yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı. Ve ince ince doğramış olduğum 2 diş sarımsağı ilave ediyorum. Biraz sarımsağın kokusunun çıkmasını bekliyorum kavurarak. Şöyle 1-2 kez çevirdim. Zaten kokusundan da anlaşılıyor. Kokusu çıktı bile. Şimdi de doğramış olduğum bütün sebzelerimi ilave edip birkaç dakika kavuracağım. Arada sırada karıştırarak sebzelerimizin yumuşamasını sağlıyoruz. 3-4 dakikadır kavrulmuş olan sebzelerimizin içerisine 1 litre kadar kaynamış su ilave ediyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Altında kısalım, kısık ateşte bir 5 dakika kadar pişirelim. Çorbamız kaynarken biz de terbiyesini hazırlayalım. 2 yemek kaşığı dolusu unumuz var. 1 tane yumurtamız var. Ben beyazını da ziyan etmiyorum. Onu da içerisine atıyorum. Yemek kaşığıyla yoğurdumuz var. Şöyle 4-5 yemek kaşığı da yoğurt ekledim. 5 yemek kaşığı. Şimdi limonumuzu sıkalım. 1 yemek kaşığı dolusu. İkinciyi de koyalım. Biz severiz ekşiyi biraz. 2 yemek kaşığı da limon ekledim ve pürüzsüz bir hale gelene kadar hepsini çırpıyorum. Çorbamız da kaynıyor. Çorbamızın suyundan ilave ediyoruz.
karıştırıyoruz. Terbiyemiz kesilmesin diye. Ve şimdi terbiyemizi kaynar çorbamızın içerisine yavaş yavaş döküyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Çorbamız kaynadı. Biraz koyu olduğunu düşünüyorum. Onun için kaynamış su ilave ediyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu kıvamı gayet güzel. Soğudukça koyulaşacaktır biraz. Şimdi tuzunu ilave edelim. En son tuz atıyoruz. Biraz da karabiber. Ve 1 dakika sonra çorbayı kapatıyorum. Artık çorbamız pişti. Ben biraz maydanoz ve birkaç dal da dereotu ilave ediyorum. Siz sevmiyor iseniz ilave etmeyebilirsiniz. Şimdi de altını kapatıyorum. Çorbamız 5-10 dakika kadar dinlendi mi servise hazır. Çorbamız servise hazır. Servis yapabiliriz. Dediğim gibi evdeki malzemelerle çok kolay ama inanılmaz lezzetli bir çorba oldu. Mutlaka deneyin. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğenilerinizi unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.